Merhaba. Bugün hikayesi dünya nüfusunun yarısından fazlasını yani milyarlarca insanı doğrudan etkileyen birinin İbrahim'in izini süreceğiz. O sadece bir peygamber değil, aynı zamanda üç büyük dinin ortak atası ve belki de hepimizin ortak tarihinde kilit bir figür. Kur'an'daki bu ayet aslında durumu çok güzel özetliyor. İbrahim o kadar merkezi bir figür ki hem Yahudilik hem Hristiyanlık hem de İslam onu kendi inançlarının temel taşı olarak görüyor. Yani düşünsenize, üç büyük gelenek de İbrahim bizim atamızdır diyor. Peki bu durum onun mirasını nasıl karmaşık bir hale getiriyor? İşte bütün bu anlatının temel sorusu da bu. Biz bu bölümde efsanelerin ve kutsal metinlerin biraz ötesine geçip tarihsel ve arkeolojik ipuçlarını birleştirmeye çalışacağız. Gerçekten de bir dedektif gibi İbrahim'in kim olduğunu, nerede ve ne zaman yaşamış olabileceğini anlamaya çalışacağız. Yol haritamız da hazır. Önce İbrahim'in bu üç din için neden bu kadar önemli olduğuna bakacağız. Sonra en büyük gizemlerden birine, doğum yerinin neresi olduğuna dalacağız. Ardından onu tarihin hangi dönemine yerleştirebileceğimizi görecek, oldukça karmaşık aile ağacını inceleyecek ve son olarak da günümüze bıraktığı o büyük mirası konuşacağız. İbrahim'in tarihteki konumu gerçekten de eşsiz. Yani bir düşünün, tarihte başka kim var ki milyarlarca insanı peşinden sürükleyen üç küresel dinin ortak başlangıç noktası olsun? Bu devasa ailenin kökeni işte bu tek bir adama dayanıyor. Bu rakam gerçekten baş döndürücü. Bugün dünya üzerinde yaşayan 3 milyardan fazla insan inançlarının köklerini bir şekilde İbrahim'e ve onun ailesine dayandırıyor. Bu, binlerce yıldır devam eden ve insanlık tarihini derinden şekillendiren muazzam bir bağ. Ve işte ilk büyük bulmacamızla karşı karşıyayız. İbrahim'in hikayesi tam olarak nerede başladı? Haritanın neresine parmağımızı basmalıyız? Bu soru araştırmacıları iki farklı coğrafyaya, bugünkü Irak ve Türkiye topraklarına götürüyor. Şimdi çoğu kişinin aklına ilk gelen ve kutsal metinlerde adı geçen yer, Tevrat'ta geçen Ur-Kazdim, yani Keldanilerin Ur'u. Bu geleneksel olarak kabul edilen görüş ve Güney Mezopotamya'daki bugünkü adıyla Tel el-Mukayyer antik kentini işaret ediyor. İşte bu tablo tartışmanın tam kalbini gösteriyor bize. Bir tarafta Tevrat'ın işaret ettiği ve arkeolog Woolley gibi isimlerin desteklediği Güney Mezopotamya teorisi var. Diğer tarafta ise özellikle modern akademisyenlerin ve yerel geleneklerin öne sürdüğü bir alternatif var. Kuzey Mezopotamya, yani bugünkü Urfa. Urfa teorisini savunanlar şehrin Haran'a olan coğrafi yakınlığına ve Ur, Urha, Ruha gibi isimlerin tarihsel benzerliğine dikkat çekiyorlar. Göç rotası olarak da daha mantıklı olduğunu söylüyorlar. Peki, bunca teoriden ve tartışmadan sonra kesin olan ne var? Aslında şu var ki, arkeoloji bu konuda henüz son sözü söylemedi. Her iki tezi destekleyen güçlü argümanlar olsa da yapılan hiçbir kazıda işte İbrahim buradaydı dedirttirecek kesin bir kanıta ulaşılamadı. Bu da doğum yeri gizemini hala canlı tutuyor. Tamam, nerede sorusu şimdilik bir kenarda dursun. Ama bir de ne zaman sorusu var ki o da en az diğeri kadar çetrefilli. İbrahim'i tarih sahnesinin hangi perdesine yerleştirmeliyiz? Bu zaman çizelgesi uzmanların ne kadar geniş bir aralıkta düşündüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Unutmayalım ki o dönemin Mezopotamya'sı, şehir devletlerinin, büyük imparatorlukların ve çok tanrılı bir kültürün hakim olduğu bir yerdi. Bazı uzmanlar onu M.Ö. 2300'lere Sami Akkad Hanedanlığı dönemine yerleştirirken, Ur şehrindeki kazıları yapan Woolley gibi arkeologlar 2000'li yılları, Albright gibi önemli isimlerse Orta Bronz Çağı olan 1800'lü yılları işaret ediyor. İşte bu gerçekten heyecan verici bir bulgu. Yani bu tabletler bize "Merhaba, ben İbrahim" demiyor tabii ki. Ama o döneme ait Akkad çivi yazılı metinlerinde Abam Rama gibi isimlerin geçiyor olması, İbrahim isminin o coğrafyada ve o çağda kullanılan bir isim olduğunu gösteriyor. Bu, onun hikayesine somut bir tarihsel zemin katıyor. Şimdi hikayenin daha kişisel, daha ailevi kısmına geliyoruz. Koskoca milletlerin tarihini şekillendirecek olan o karmaşık aile ağacına biraz daha yakından bakalım. Çünkü bu ailedeki her bir birey tarihin akışını değiştiren bir nehrin kolu gibi. Şimdi size çok basit gibi görünen bir soru soracağım. İbrahim'in babasının adı neydi? İşte bu basit soru farklı gelenekler arasındaki ilk net ayrımlardan birini ortaya koyuyor. Cevap hangi kaynağa baktığınıza göre değişiyor. Bakın, Tevrat'a baktığınızda karşınıza Terah ismi çıkıyor. Ama Kur'an'a baktığınızda ise Azer. Peki bu fark nereden geliyor? Daha sonraki İslami yorumcular
Bu durumu Azer'in bir lakap olabileceği ya da belki de Terah'ın putperestlikten sonra aldığı başka bir isim olabileceği şeklinde açıklayarak bir köprü kurmaya çalışmışlar. Annesinin kimliğine geldiğimizde ise durum daha da ilginçleşiyor. Tevrat annesinin adından hiç bahsetmiyor. Sessiz kalıyor. Ama daha sonraki Yahudi ve İslami sözlü gelenekler bu boşluğu dolduruyor ve karşımıza Amitlay, Emtelay, Nuna veya Ebyuna gibi farklı isimler çıkıyor. Bu da bize sözlü kültürün yazılı metinlerdeki boşlukları zamanla nasıl zenginleştirdiğini gösteren harika bir örnek. İbrahim'in soy ağacı adeta geleceğe uzanan 3 büyük dala ayrılıyor. Eşi Sare'den olan oğlu İshak, İsrailoğullarının atası oluyor. Cariyesi Hacer'dan doğan oğlu İsmail ise Arapların atası olarak kabul ediliyor. Ve daha sonra evlendiği Ketura'dan olan oğulları da Midyan gibi diğer halkların kökenini oluşturuyor. Tek bir atadan doğan farklı milletler. Ve bu soy ağacının kökleri çok çok daha derinlere gidiyor. Hem Tevrat'a hem de İslami kaynaklara göre İbrahim'in soyu Nuh peygamberin oğlu Sam'a kadar uzanır. Bu da onu tarihsel olarak Sami halklarının yani Semitik kavimlerin bir parçası olarak konumlandırır ve kökenini Büyük Tufan anlatısının sonrasına bağlar. Tüm bu bilgilere baktıktan sonra gelin biraz geri çekilip büyük resme bakalım. İbrahim'in ardında bıraktığı miras ne kadar güçlü ve bir o kadar da karmaşık. O hem milyarları birleştiren bir köprü hem de bazen bir ayrım çizgisi olabiliyor. Sonuçta buradaki mesele tek bir doğru İbrahim biyografisi bulmaktan ziyade tek bir insanın nasıl bu kadar çeşitli, bu kadar zengin ve evet bazen birbiriyle çelişen geleneklere ilham kaynağı olabildiğini anlamak. Bu çeşitliliğin kendisi bile onun etkisinin ne kadar derin olduğunun bir kanıtı aslında. Bu noktada teolog Karl Josef Kuschel'ın bir sözü durumu çok iyi özetliyor. İbrahim'in evindeki kardeş kavgası ancak ortak kökenler üzerine düşünülerek sona erdirilebilir. Yani bu ortak miras ayrılıklar için bir bahane değil, tam tersine bir diyalog zemini olabilir. Ve ben de bu bölümü size bu soruyla bitirmek istiyorum. İbrahim hakkındaki bu farklı anlatılar, ortak bir atayı anlamamızın önünde bir engel mi, yoksa bu çeşitlilik aslında hikayeyi daha mı zenginleştiriyor? Bu sorunun cevabı, belki de gelecekte bu üç büyük ailenin birbiriyle olan ilişkisini şekillendirecek en önemli şeydir. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.